Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulut kadar yumuşak muhteşem bir kek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak çırpma kabının içerisine 4 adet yumurta ekliyorum. Eğer küçükse 5 adet kullanabilirsiniz. 2 bardak toz şeker ekledim. Yumurtayı ve şekeri yaklaşık 4-5 dakika kadar güzelce çırpıyoruz. En az bir 4 dakika kadar tutmanız gerekiyor bu işlem için. Renginin açılması, kremamsı bir kıvama gelmesi için. Kullandığınız malzemelerin mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. En az 1 saat öncesinden yumurtayı çıkarmanız gerekiyor. Kek yaparken en önemli nokta yumurtayı ve şekeri güzelce kabartmak. Yumurtayı iyice kabarttıktan sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. İki bardaktan 2 parmak eksik olacak şekilde süt ekliyorum. Bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Sütü ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Diğer malzemeleri de aynı şekilde çırpmaya devam ederken ekliyorum. 1 bardak sıvı yağ ekledim. İyice karıştırıyorum. Tamamen yüksek ayarda yapıyorum bu işlemi. İyice karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmayı hiç bırakmadan yaklaşık 3 bardak kadar un ekledim. Aynı şekilde bardak ölçüsü 200 milim. Unu yavaş yavaş ekliyorum. 3 bardaktan sonra kontrollü kullanın. Ben bu tarif için toplamda 3 bardak artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra kalan yarım bardak unu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ederken biraz kakao ile desen vermek istediğim için 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu uygun bir kabın içerisine aldım. Yaklaşık 1 bardak kadar hazırladığım harçtan, kek harcından döküp güzelce karıştırıyorum. Kakaolu harcı ben biraz kıvamlı harcıyorum. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Yoğun ve kıvamlı olduğu zaman daha güzel oluyor. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra bir spatula yardımı ile bu işlemi en az 1 dakika kadar güzelce karıştırın. İçerisinde en ufak bir topaklanma kalmaması için iyice karıştırıyorum. Bir yandan fırını 150 dereceye ayarladım. Tepsiyi yağladım. Tepsinin içerisine biraz un serpiştirdim. İlk etapta 150 derecede pişecek. Kabardıktan sonra hafif üzeri kızarmaya başladıktan sonra dereceyi 190 dereceye çıkartıp o şekilde pişiriyoruz. Kek harcını tepsiye dikkatli bir şekilde döküyoruz. Kek karışımını tepsiye döktükten sonra hazırladığım kakaolu karışımını da döküyorum. Şekillendirmeyi tamamen kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. M şeklinde döküyorum. Daha sonra altına üstüne de biraz döktükten sonra kaşık yardımı ile üzerinde hafif hafif çiziyorum.
Keki hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Fırının kapağını kek tamamen pişinceye kadar hiç açmıyorum. 150 derecede 20-25 dakika kadar piştikten sonra dereceyi 180-190 dereceye çıkartıp tamamen pişinceye kadar kızartıyorum. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için birkaç kez masaya vurun. Kek fırından çıktı, çok güzel bir şekilde kabardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Hala sıcak aslında. Bir bıçak yardımıyla kesiyorum. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra servis ediyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.